Cem TV ekranlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar efendim. Yine bir Nuray Kanmazer'le 45 dakika programındasınız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı Doktor Abdurrahman Yıldırım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi, teşekkür ederim. Program öncesi ben kendisine bir hayli iltifat ettim. Çünkü aslında gerçekleri söyledim hocam, iltifat etmedim. 2000 yılından beri tanışıyoruz. Ve dedim ki hocam 23 yıldır sizi tanıyorum. Hep aynısınız ama şimdi 2000 yılında sizi gördüğüm gibisiniz. Hiç değişmiyorsunuz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bunu neye Sağ borçlusunuz olun. hocam? Bu kadar genç kalmayı, sağlıklı kalmayı. Şimdi Nuray Hanım bunu söyledi ama kendisi de öyle. Ay, çok teşekkür ederim. 2000 yıllarından, 2000 yılının başlarından Evet. beri tanışıyoruz. Kendisi de gayet böyle yaşını koruyan çok teşekkür ederim. ve sürekli gençliğini koruyan bir arkadaşımız. Çok teşekkür Kendisini ederim. tanımaktan Şimdi, çok mutluyum. Ben hayatımda benim için çok önemli bir yeriniz var her şeyden önce. Ben hep söylüyorum bazen Nehir şöyle diyor sizin için, vaftiz babam. Çocuk doktorlarının böyle bir şeyi var. Sizinle ilgili en azından birçok çocuğun vardır ama benim çocuğumun da sizinle ilgili hep özel bir sempatisi var. Bizim Canım ailemiz benim. için çok değerlisiniz. Benim için de Zaten öyle. çok Sağ iyi olun. bir hekimsiniz. Gerçekten Teşekkür ederim. doğru çocuk doktorunu bulmak çok önemli. Ben o yıllarda bunu yaşamış bir anne olarak sizi gerçekten her programda bunu söylüyorum. Belki artık gına geldi size ama Estağfurullah. çok Teşekkür değer ederim. verdiğim ve saygı duyduğum Eksik olmayın. için bunu tekrar söyleme gereği duydum efendim. Teşekkür Kendisi ederim. benim kızımın da çocuk doktoruydu. O yüzden bendeki yeri her zaman farklı. Bizdeki yeri farklı. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sağ olun. programdan önce konuştuk. Son günlerde o kadar çok danışan kaybına uğradık ki ve çocuk sağlığı bu konuda çok eminim çok yoğun çalışıyorsunuz. Çünkü 2 ay önce tekrar bir girişimde bulundum efendim ama yoğunluğunuzdan alamamıştık sizi konuk olarak. Şimdi hala daha o yoğunluk devam ediyor. Çünkü ben danışan kaybettiğim için biliyorum her hafta en az 3-4 randevu iptali oluyor. Hangi çocuk görsem yüksek ateş, burun akıntısı ve geçmeyen öksürük. Evet. Yani şimdi biz bir Covid'le bayağı bir konuştuk, hep Covid konuştuk ama şu an farklı bir şey mi var, virüs mü var? Aileler çok endişeli aslında. Sürekli bir test halindeler. Şunu yaptırdım, bunu yaptırdım. Evet. İsterseniz bu son dönemdeki bu influenza dedikleri, bilmiyorum tabii ki, yaşta bir yaş skalası da yok anladığım kadarıyla. Tabii her yaş grubunda oluyor. Evet. Aslında bütün bunların nedeni pandemi süreci. 2000 yılında hani biliyorsunuz Mart ayıyla birlikte ilan edilen ilk vakayla birlikte işte o dönemde alınan önlemler, işte izolasyonlar, çocukların okula gitmemesi, online eğitimin olması, birçok çocuğun işte evde kalmasıyla birlikte hastalıklar da azaldı. Yani biz 2000-2001 yıllarında neredeyse hiç influenza görmedik. Mesela ben 2000 yılında 1-2 vaka görmüşümdür. 2021 yılında hakeza öyle. Çünkü o dönemde çocuklar kaynaşmadığı için, okullar kapalı olduğu için ve pandemide alınan o korunma kurallarına uyulduğu için hastalık görmedik. Yani çok nadir gördük. Fakat işte o kuralların, pandemi sürecinin kurallarının gevşetilmesiyle birlikte çocukların da okula başlaması, kalabalık alanlara girmeleri, işte çocuk oyun alanlarına gitmeleri, toplumun yeniden hareketlenmesiyle birlikte bu pusuya yatan tabiri caizse virüsler harekete geçti. Dolayısıyla son bir yılda özellikle bu sene inanılmaz bir enfeksiyon yoğunluğu yaşıyoruz. Özellikle influenza A ve B, RSV virüsü, adenovirüsler, işte hakeza Covid yani tamamen bitmiş değil, hala Covid vakaları görüyoruz. Bunun gibi daha çok sayıda virüs var. Aslında virüsler hep var. Yani bu bizim sadece işte son yıllarda öğrendiğimiz şeyler değil. Biz tıp eğitiminden bu yana var olan bütün bu virüsleri biliyoruz. Bunların hepsi vardı. Fakat bu sene sanki tüm virüsler pusuya yatmış, sırasını bekliyor ve inanılmaz bir yani çocuklar hiç kendini göremiyor. Evet. Aileler yani bir de hafta öyle. gidiyor çocuk okula, bir hafta evde. Tabii. Böyle bir süreçteyiz gerçekten. Evet yani 2-3 haftada bir çocuklar yeni bir enfeksiyon, yeni bir virüs.
Ve aileler hocam işte geliyorlar, hocam bıktık artık. Yani biri bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor ve gerçekten de öyle. Bunun ötesinde aynı anda biz çocuklarda iki farklı etkeni görüyoruz. Mesela influenza A, bakıyorsunuz çocuk yüksek ateşle gelmiş. Yüksek ateş, işte öksürük, karın ağrısı, bulantı, kusma, ağır bir tablosu var. Tetkiklerini yapıyorsunuz. Hem influenza A çıkıyor hem de beta mikrobu çıkıyor. İki mikrop. Adenovirüs çıkıyor, yanında beta mikrobu. İşte Covid çıkıyor, yanında adenovirüs veya beta mikrobu çıkıyor. Dolayısıyla nadir de olsa üçlü vakayı da, üç etkeni de aynı çocukta görebiliyoruz. Dolayısıyla bu yılın böyle bir özelliği var. Muhtemelen pandemi sürecinde doğan, hep izole büyütülen çocuklar birden kreşe ve anaokuluna başladıkları için immün sistemleri de kuvvetle muhtemel zayıfladı. Şimdi immün sistemi tam çalışmayan, yani düşünün 3 yaşına gelmiş, hiç virüsle, hastalıkla tanışmayan bir çocuğu siz kalabalığa soktuğunuz zaman, kreş ortamına soktuğunuz zaman bu sefer böyle tam gelişmemiş, bağışıklığı zayıf olan bir çocuk hastalığa açık hale geliyor. Ve onu yakalayan her virüs ağır bir şekilde bulgularını gösteriyor. Dolayısıyla aslında bizim için biz bunu bekliyorduk. Yani bu işi bilen hekimler olarak bekliyorduk. Çünkü bu kadar çocukların izole edilmesi, okulların kapatılması ve bağışıklığı da gelişmeyen çocuk tabii ki hastalığa açık hale geliyor. Ben hep bağışıklık sistemini bir orduya benzetiyorum. Şimdi sizin ne kadar büyük ve güçlü ordunuz olursa olsun, eğer o ordu tatbikat yapmazsa, eğitim görmezse bir şekilde hantal oluyor, zayıf kalıyor. Çocukların da immün sistemleri öyle. Eğer onlar belli aralıklarla rutin, hani yaşamda olan rutin hastalıkları yaşamadıkları zaman bu sefer en ufak bir virüste bile çok ağır hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Evet ve çok korkuyoruz hakikaten. Tabii yani. Sonuçta evet, çünkü yüksek ateş çocuklarda işte halsizlik, bitkinlik oluyor, işte beslenemiyor, kusuyorlar, ishalleri oluyor. Dolayısıyla bir de bu son 2-3 yılda hani hastalık görmeyen aileler böyle bir tablo karşısında evet, endişeleniyor haklı olarak. Ancak bir doktor kontrolünde olduğu zaman zaten problem çözülüyor. Yeter ki işte yüksek ateş olduğu zaman, işte bulantı, kusma ya da nefesle ilgili nefes darlığı, aşırı öksürük, hışıltı olduğu zaman mutlaka hekime başvurmak lazım. Çünkü o noktada tablo değişebilir. Hani bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak başlayan bir durum zatürreye dönüşebilir ya da kanda mikroba dönüşebilir ya da bir menenjit tablosu ortaya çıkabilir. Yani çok ciddi sonuçları olan hastalıklara da. Özellikle 48-72 saatten sonra eğer bir çocuğun ateşi düşmüyorsa mutlaka hastaneye ya da doktora başvurmak lazım. Çünkü o noktada tablo hızla ilerleyebilir ve birçok şey gözden kaçabilir ve hızlı bir kötüleşmeye neden olabilir. Evet. Peki hocam, bu öksürüğün bu kadar, mesela hani evet, sizin de dediğiniz gibi biz de hani o süreçleri geçirmiş bir anne olarak soruyorum bunu. Öksürüğün bu kadar, mesela bir ay çok uzun bir süre öksürük için, hani yaşam konforu açısından da çocuk için de çok kötü bir süreç. Neden özellikle öksürükle ilgili bir şey var? Sürekli bununla ilgili, çünkü ailelerden şikayet de var. Yani çocuk seansta da böyle iyileşmiş, işte antibiyotik kullanmış vesaire, ateşi geçmiş. Ama öksürük, kuru öksürük hala devam ediyor. Aslında şöyle, öksürük bir viral enfeksiyonda çok rahat 2 haftaya kadar uzayabilir. Aslında öksürük bir refleks, yani bir hastalık değil. Bir refleks, vücudun solunum yollarına giren bir yabancı cismi, yani bir balgamı, sekresyonu ya da farklı bir şeyi dışarı atma çabası, bir refleks bu. Bu aslında iyi bir şey. Çünkü akciğerleri, bronşları temizliyor. Sekresyonlardan temizliyor. Bir çocuk, hasta olmayan bir çocuk normalde günde 10 ila 15 kez öksürebilir. Bu normaldir. Bir refleks. Ancak eğer bir çocuk diyelim ki viral bir enfeksiyon geçirdi, bu öksürüğü giderek artıyorsa, buna ateş eşlik ediyorsa, nefes darlığı eşlik ediyorsa ve çocuğun yaşam kalitesini etkiliyorsa o zaman mutlaka incelemek lazım. Ama her viral enfeksiyonda bir hafta 10 gün çok normal bir şekilde öksürük olabilir. Yeter ki göğüsten, hani mutlaka bir hekim görsün, değerlendirsin, işte bronşları temizlensin veya bronşit zatüre tablosu olmasın. Ama onun dışında öksürükten çok korkmamak lazım. Şimdi eğer bir öksürük 6 haftayı geçmişse işte o zaman
kronik öksürükten bahsediyoruz. O dönemde mutlaka incelemek lazım. Bunun altında alerjik bir yapı mı var? Bir sinüzit mi var? Ya da bir yabancı cisim mi var? Ya da bu kişi astım mı? O açıdan değerlendirmek lazım. Hatta reflü de gerçekten uzayan, açıklayamadığımız öksürüklere sebep olabilir. O bakımdan mutlaka hani 2 haftayı geçen bir öksürüğü varsa bir çocuğun mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Yani çocukların tabii ki bu Covid sürecinde sizin de dediğiniz gibi izole kaldılar ama en atlatırken sanırım Covid'de en rahat onlar atlattılar bu süreci. Ya da biz öyle biliyoruz. Erişkinler, belli bir yaşın üstünde olanlar daha ağır ama çocuklar sanki böyle Covid'den çok etkilenmedi gibi bir algı var ülkemizde. Bu doğru mu hocam? Kısmen doğru. Şöyle bir şey, tabii Covid aslında yani işte 2020-2019 sonlarında biliyorsunuz Çin'in Wuhan kentinden kaynaklanan bir virüsle ortaya çıktığı söylendi. Orası karanlık nokta, yani çok detayını bilmiyoruz ama zamanla bu virüsün işte sekanslamasının yapılması, tanınması vesaire, bütün bunların sonucunda bu virüsün insan vücudunda tutunduğu, akciğerde özellikle solunum yollarında ya da sindirim sisteminde tutunduğu ACE2 reseptörleri var. ACE2 reseptörleri çocuklarda daha az, çok daha az var. Solunum yollarında veya sindirim sisteminde. Dolayısıyla bu virüsün çocukların vücuduna girmesi, hastalık yapması o bağlamda daha baştan virüs çocuklara karşı zayıf kalıyor. Yani vücuda tutunması gereken reseptörler, bağlaçlar çocuklarda çok az. Öyle olunca onlar da ağır hastalık yapmıyor ya da onlar basit bir nezle, grip gibi geçiriyorlar. Ama bazen gerçekten çocuklarda da ciddi problemlere neden olabiliyor. Özellikle işte kronik hastalığı olan, yani kronik kalp hastalığı olan ya da doğumsal kalp hastalığı olan, doğumsal akciğer problemi olan, astımı olan, böbrek nakli olan, immün yetersizliği olan, lösemi tedavisi almış olan çocuklarda hayati risk oluşturabilecek kadar onları etkiledi. Evet. Peki o aşılama sistemi nasıldı hocam? Covid aşısı oldular mı çocuklarda? Şimdi ben orayı bilmiyorum. Evet, çok yani fazla. şöyle, Türkiye'de bu belli bir yaşa kadar Sağlık Bakanlığı izin verdi ama mesela Amerika'daki CDC, işte Hastalık Koruma ve Önleme Dairesi 6. aydan sonra 6 ayını tamamlayan her çocuğa Covid aşısı önerdi ve yaptırıldı. Yani orada bir grip aşısı gibi artık yapılıyor, öneriliyor, uygulanıyor. Zorunlu değil ama kuvvetli bir öneriyle kamuoyuna açıklanıyor ve sürekli hatırlatılıyor. Dolayısıyla aşılama var ve aşının da hani koruduğu biliniyor. Ama şu anda tabii o noktada nasıl bir strateji var, hem sağlık otoriteleri tarafından hem de birçok hekimin çok kuvvetli önerisi var mı? Orada bir şüphe var şu anda. Çünkü korktuk da aslında. Yani şimdi erişkinlerde Covid aşısının işte kardiyak genç ölümlere böyle bir furya yayıldı ve hep ölen herkesi aşıya bağlı, Covid aşısına bağladık. Şimdi dolayısıyla çocuklarda da bu kadar çok hastalanma sıklığı artınca böyle bir şey var mı, çalışma? Yani Covid aşısının etkileri çocuklarda böyle bir sisteme yol açtı gibi bir çalışma? Hayır, yok. Şimdi orada kesinlikle açıklık getirmek lazım. Bir defa Covid aşılarının işte kalp krizine neden olduğu yönünde ya da işte ölümlere neden olduğu yönünde kesinlikle bilimsel bir veri yok. Burada çok net bir mesaj vermemiz lazım. Evet. İnsanları çok, kesinlikle... Çünkü bu konu çok tabii. Orada maalesef şöyle, yani aşının kendisi biraz şanssız. Yani şöyle, şimdi insanlar mesela insanlık tarihi boyunca işte çiçek hastalığı, çocuk felci, onun dışında difteri, boğmaca, tetanos gibi birçok hastalık aslında aşı sayesinde şu an görülmüyor. Evet. Siz aşıları bıraktığınız zaman bu hastalıklar yeniden artabilir ve yeniden işte insanlar ölebilir. Düşünün ki işte kızamık şu anda gündemde. Evet, onu yani soracağım. aşılanma oranlarının düşmesiyle birlikte vakalar görülmeye başlandı. Çocuk felci Türkiye'de yani son yıllarda neredeyse hiç görülmüyor. Niye görülmüyor? Virüs yok olduğu için değil.
aslında bu aşı sayesinde başarılmış bir durum. Dolayısıyla aşılar çok hassas bir konu. Maalesef aşı kararsızları var, bir de aşı karşıtları var. Şimdi aşı kararsızları konusunda çok hassas davranmak lazım. Onları mutlaka dinlemek, ikna etmek lazım. Fakat aşı karşıtlarının ne yazık ki dünya kamuoyunda böyle bir etkinlik var. Böyle bir işte sosyal medyayı kullanıyorlar, bilgi kirliliği var. Çok ama fazla. İnanın aşılar, yani tabii biz aşı konusunda pediatristler olarak çok deneyimliyiz. Bizim en iyi bildiğimiz konu aşılar. Dolayısıyla aşı konusu oldukça önemli, oldukça hassas bir konu. Bu nedenle hani siz de çok dikkat edersiniz hep evet, bu konuda. Covid aşılarının işte kalp krizi yaptığı yönünde ya da ölümlere sebep olduğu yönünde bir bilgi kirliliği var. Bilimsel olarak şimdi dünyada birçok sağlık otoritesi var. Bu işi denetleyen, takip eden dinamik bir süreç çünkü. Mutlaka ve mutlaka bunlar bilimsel olarak bağımsız kuruluşlar tarafından saptanır, ortaya konur ve deklare edilir. Ama bugüne kadar bu yönde bir açıklama ya da bilimsel bir veri ben hiç görmedim. Dolayısıyla aşı konusunda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü o noktada oluşacak bir kafa karışıklığı bu sefer işte kızamığın yeniden hortlamasına, çocuk felcinin yeniden görülmesine ve daha ağır ölümcül hastalıkların yeniden çoğalmasına sebep olabilir. Evet. Kesinlikle çocuklarımızın rutin aşı programlarını planlandığı gibi hiç aksatmadan yapmamız gerekiyor. Bunun yanında işte özel aşılar diyebileceğimiz rotavirüs aşıları veya meningokok aşıları dediğimiz kanamalı menenjit hastalığının aşılarını da mutlaka yavrularımıza yaptırmamız gerekiyor. Evet. Peki hocam, son yıllarda yapılan özellikle çalışmalarda bizde kızamık vakası yok ülkemizde. Ama sanırım kültürel bir değişim de var. Yani göç alan bir ülkeyiz. Evet. Affedersiniz. Ve çokça işte kızamık görüldü. Artık işte şu hastalıklar görüldü gibi işte yine sosyal medyadan duyduğumuz şeyler var, hastalıklar var. Bunlar biz aşılandığımız halde kızamık neden görüyoruz hala? Aslında nedeni aşılanma oranlarının düşmesi ve Türkiye'nin ne yazık ki kontrolsüz göç alması bunda etkili. Çünkü normalde işte Dünya Sağlık Örgütü kızamık, kızamıkçık ve kaba kulak aşısını öneriyor. Türkiye'de de ulusal aşı takviminde 12. ayda bu aşılar yapılıyor. Bir de 4 yaşında yine bu aşıların bizim rapel doz dediğimiz bir hatırlatma dozu yapılıyor. Fakat pandemi süreçlerinde, yani kızamık vakaları görüldüğü zaman, salgınlar olduğu zaman Sağlık Bakanlığı bir ulusal kampanya başlatarak bu aşının 9 aylıkken tekrar yapılmasını öneriyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye koşullarında vakalar görülmeye başlandığı bildiriliyor. Onun için de 9 aylıkken de bir kampanya aşısı olarak ya da bir salgından dolayı bir doz daha yapılması öneriliyor. Bu yaptırılabilir. Yani 9 aylıkken, 12 aylıkken tekrar ve 4 yaşında bir kez daha. Yani tek bir doz kızamık ne yazık ki korumuyor. Çünkü sonuçta koruması için vücutta belli bir antikor düzeyinin oluşması lazım. Tek bir aşılama bunu sağlamıyor. O yüzden mutlaka ulusal aşı takviminde olan aşı programını uygulamak lazım. Evet, tam koruma olması için. Ortadan kaldırmak için. Tabii. Yani şöyle, şimdi kızamık bitmiş değil. Dolayısıyla bir toplumda siz toplumsal bağışıklığı sağlayabilmeniz için toplumun belli bir oranın %75'in üzerinde aşılanması gerekiyor herhangi bir hastalığa karşı. Onun altına düştüğü zaman siz toplumsal bağışıklığı sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla bu sefer salgınlar işte vaka görülmeye başlanıyor. Şimdi tabii burada bir de şöyle bir sıkıntı var. En çok işte ilaç yazılıyor. Yani siz çok antibiyotik seven bir hekim değilsiniz, hep biliyorum. Evet. Ama bu böyle durumlarda da ciddi kullanım oranının arttığı bir dönemdeyiz. Ama antibiyotik yok. Gerçekten. Hani, evet, çok zorlanıyoruz. Çok sadece antibiyotik değil, birçok ilaç yok. Evet. Ve bu tanıyı koymuş, tedaviyi başlamış hekim için çok zor. Zorlayıcı bir süreç. Bununla ilgili önlemleri var mı? İnsanlar ne yapıyorlar? Mesela ben hep duyuyorum işte antibiyotik bulamadık, nasıl
bir yerlerden mi getirtiyorlar, ne yapıyorlar ya da nasıl tedavi oluyorlar? Aslında tabii çok önemli bir konu. Çok yani bireyleri de aşan aslında toplumsal bir sorun Evet. şu anda. İşte hasta bize geliyor. Diyelim ki işte hastayı muayene ettik, tetkiklerini yaptık. Bir bakteriyel bir enfeksiyon saptadık. İşte beta mikrobu diyelim. Dolayısıyla beta'nın antibiyotik dışında bir seçeneği yok. Yani antibiyotik vermek zorundasınız. İşte penisilin grubu antibiyotikler vermek durumundasınız. İlacı yazarken biz diyoruz ki hani çünkü sürekli öyle geri bildirimler alıyoruz. Hocam bulamadık, hocam yazdığınız ilacı bulamadık, ne yapabiliriz? Bu sefer artık reçeteyi yazarken bunu bulamazsanız bunu alın, bunu bulamazsanız bunu alın şeklinde bir alternatifler listesi oluşturuyoruz. Yani muadiller işte bulunuyor bu şekilde ya da hastalar bizi arıyor, hocam işte 10. eczanedeyim hala bulamadım, ne yapayım şeklinde. O zaman da farklı formüller, farklı alternatifler düşünüyoruz. Tabii ki çok zor. Yani sadece antibiyotik değil bu konuda işte basında da var, birçok yerde de var. Çok fazla. Yani onlarca ilaç kalemi maalesef bulunamıyor. Çözümler üretilmeye çalışılıyor. Umarım en kısa zamanda çözülür. Evet. Ama bu önemli bir sorun. Yani tabii ki işte bu üst solunum yolu enfeksiyonu ilaçları onlar basit ilaçlar ama gerçekten insanların hayatını etkileyen olan önemli işte kalple ilgili, akciğerle ilgili, organ nakliyle ilgili çok hayati, çok önemli. Yani yaşamı ona bağlı olan hastaların kullandığı ilaçlar da bulunmuyor. Önemli bir sorun. Umarım en kısa zamanda giderilir diye düşünüyorum. Çünkü hekimin bir de bununla uğraşıyor. Yani tanısını koymuş, tedavisine hızlıca başlanması gereken durumda hekim de aslında bununla muhatap oluyor. Yani işte bu verdiğiniz ilaç yok kısmı hekime de bir şekilde yansıyor. Bizim aslında hekimin hiçbir sorumluluğu yok ki. Evet. Yani sonuçta bu ilacın kullanılması gerekliliğiyle ilgili zaten tanıyı koymuş ve size göndermiş. Yani o bu açıdan da çok zor bir süreçteyiz şu anda kesinlikle. Ve ciddi acaba hastalıkların hani bu kadar çok bazen şey de diyorum hani doğru doz ya da doğru ilaca ulaşılamadığı için bu kadar çok hastalığın artma sebebi neden olabilir mi? Ama sizin dediğiniz gibi bir şekilde alternatif işte muadiller ya da daha yatarak hastanelerde olan ilaçlar olduğu sürece herhalde problem bir şekilde yine hekimlerin pratik çözümleriyle çözümleniyor diye düşünüyorum. Peki hocam şimdi aşılara geldik ama menenjit konusuna da çok böyle kafa karıştıran bir hastalık aslında. Hani en ufak bir ağrıda bile acaba menenjit miyim diye hep sorduğumuz ya da çocuğumuzu götürdüğümüz durumlar hep mutlaka olmuştur. Biraz bu menenjiti açıklasak, biraz daha ayrıntılasak, hangi yaşlarda daha çok aşıları nelerdir, koruyucu önlemleri nedir? Bunlarla ilgili biraz konuşsak. Tabii. Menenjit aslında beyni saran zarın, bizim menings dediğimiz beynin etrafını saran, bir çadır gibi saran zarın iltihabı. Veya işte omuriliğin içinde bulunan, omuriliğin etrafını saran zarın iltihabı olarak söyleyebiliriz kabaca. Bunun tabii tipleri var. Yani sonuçta beyin biliyorsunuz çok korunaklı bir yerde, çok kafatası içinde, karanlık içinde olan, bizi yöneten, idare eden bir merkezimiz beyin. Merkezi sinir sistemi çok hayati biliyorsunuz. Dolayısıyla iltihaplanması demek çok ciddi sorunlar yaratabilir. Yani orada beyin zarı iltihabı, orada irin toplanması, bazen kanlı menenjit dediğimiz tablolar oluşabiliyor. İşte meningokok mikrobunun sebep olduğu kanlı menenjit gibi. Bunun tabii ölüm oranları çok yüksek. Yani %30-40'larda bir mortalite oranı var. Ölümcül olabilen bir hastalık. Yaşamını sürdürebilen kişilerde de işte işitme problemleri, zeka geriliği, görme problemleri gibi çok kalıcı, çok hayati bir takım sorunlara sebep olabiliyor. Ve organ kayıplarına sebep olabilir. Mesela bu kanamalı menenjitte uzuvlar kesilebiliyor. Çok önemli bir hastalık menenjit. Dolayısıyla yaş grubu olarak da aslında her yaşta görülebilir ama özellikle ilk 2 yaşta çocukların bağışıklık sistemi tam gelişmediği için en büyük risk grubu onlar. Dolayısıyla o bağlamda çok dikkatli olmak lazım. Peki nasıl korunabiliriz? Aslında çok en önemli korunma yolu yine olay dönüp dolaşıp aşıya geliyor. Aşılar bu bağlamda çok önemli. Eskiden çok görürdük. Ben İstanbul Tıp ihtisaslıyım. Yani bizim işte orada çocuk acil ve yoğun bakımda
meningo odası dediğimiz, hani meningokoksemilerin gelip yatırıldığı çok hayati risk oluşturan bir hastalık. Bir odamız vardı düşünün. Yani sık görürdük. Şimdi aşılar sayesinde bu hastalık sıklığı ve oranları azaldı. Aşılara bu bağlamda çok önem vermemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde aksatmamız gerekiyor. Mesela menenjit yapan aşılardan, mikroplardan birisi Haemophilus influenza tip B. Bu ulusal aşı takviminde yapılan karma aşı içinde var. Pneumokok mikrobu, yine bu da menenjit yapar. Yine bu ulusal aşı takviminde olan aşılarda var pneumokok aşısı. Onun dışında meningokok aşıları da şu anda özel aşı olarak yapılabiliyor. İşte bunları da özellikle ilk 2 yaşta yapmak lazım. Çünkü çocukların en çok risklerinin en yüksek olduğu dönem ilk 2 yaş. Dolayısıyla çok gecikmeden mutlaka doktorun da görüşünü alarak bu aşıları planlamak lazım. Şimdi onun da 2 tipi var. Birincisi işte ACY-W tipi dediğimiz, içinde 4 tane mikrop alt tipinin olduğu bir aşı. Bir de B tipinin olduğu bir aşı var. Bunlar 2 farklı menenjit aşısı ve bunların ikisini de mutlaka yapmak lazım. Yani çocuk 2 yaşına geldiğinde bu aşılarını tamamen bitirmek gerekiyor. Çünkü her geçen gün çocuklar risk altında ve çok da önemli bir hastalık. Mutlaka ailelerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Peki hocam, bu aşı takviminde belli dozları, yani aşıları devlet sağlıyordu. Hala o sistem devam ediyor Tabii. mu? Yani menenjittir, işte sizin önerdiğiniz o bütün aşı biz yaptırabiliyor muyuz? Tabii. Yani şöyle, ulusal aşı takviminde Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı aşılar var. İşte aslında şöyle hızlıca bir değinecek olursak, doğumda hepatit B aşısı yapılıyor. Bebek 1 aylıkken hepatit B'nin 2. dozu yapılıyor. 2 aylıkken verem aşısı, karma aşı ve zatürre aşısı, pneumokok aşısı yapılıyor. 3 aylıkken de işte bu 3. ayı bitmeden rotavirüs aşısı ve menenjit aşılarını yapmak lazım. Bunlar da özel aşılar grubuna girer. 4 aylıkken de yine karma aşı ve zatürre aşısı var. 6 aylıkken yine hepatit B'nin 3. dozu ve karma aşı var. Sonraki aşılar işte 9 aylıkken hani bu kızamık salgınından dolayı kızamık aşısı yapılabilir. Sonra 1 yaşında yine kızamık, kaba kulak, su çiçeği ve zatürre aşısı var. Yine 13-14 aylıkken de yine özel menenjit aşıları yapılabilir. Sonraki aşılar 18 aylıkken, 18 aylıkken yine karma aşı ve hepatit A aşısı yapılıyor. 2 yaşında yine hepatit A'nın 2. dozu yapılıyor. Sonraki aşılar 4 yaşında. 4 yaşında yine karma aşı yapılıyor. Bir de kızamıkçı, kaba kulak tekrarı yapılıyor. Sonraki aşıda 11-13 yaş arası yine karma aşının tekrarı yapılıyor. Bir de tabii son yıllarda çok popüler olan tıp diliyle HPV aşısı dediğimiz rahim ağzı kanseri aşısı çok önemli. Biliyorsunuz HPV kadınlarda işte rahim ağzı kanserinin en büyük sebebi ve kadınların ilk 4 kanseri arasına giriyor. Şimdi bu aşıyı da mutlaka hem erkek çocuklarına hem kız çocuklarına yapmak lazım. Çünkü bu sonuçta her iki cinsiyette de görülebiliyor. Birçok ülkede işte gelişmiş olan toplumlarda bu aşıyı devlet sağlıyor. Türkiye'de de bu yönde çalışmalar var. Biz de bu şekilde hani 9 yaşını dolduran 9-13 yaş arası olan ergenlere diyoruz ki mutlaka yapılsın. 14 yaşına kadar 2 doz yapılıyor. 14 yaşından sonra da 3 doz yapılıyor. 26 yaşına kadar bu aşı yapılabilir. Yapılabilir. Evet. Evet, bu da önemli bir aşı. Evet. Şu anda da sosyal medyada bununla ilgili sivil toplum örgütleri de çok çalışıyor. Tabii. Bununla ilgili bayağı bir destekleyen bir sürü gazeteci ve basından insanlar da var ve güzel de yürütüyorlar sanki. Tabii. Umarım ileride. Yani muhtemelen ulusal aşı takvimine girecek. Biz de o yönde umutluyuz, bekliyoruz. Umarım. Peki hocam, şimdi Covid döneminde çocuklar uzun süre evde kaldılar, evet. Beslenmelerinde ben son sanırım 1 senedir gelen çocukların %80'inde böyle ciddi bir kilo artışı var. Evet, benim de çok dikkatimi çekti. Yani böyle, tamam, çok sevimliler, çok güzeller, tombik bebekler ya da çocuklar çok sevimli ve şefkatli de oluyorlar ama bu beslenme alışkanlığının da bağışıklık sistemiyle çok
Hiç şüphesiz çok önemli. Yani burada nasıl bir ben burada biz ailelerin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz nasıl beslenirseniz çocuğunuz da öyle beslenir. Tabii sizi modelliyor çünkü. Evet. Yani o yüzden ne yapsın bu aileler? Niye bu çocukların kilo artışına engel olamıyorlar ve bu kadar çok hastalıkla mücadele ederken de hiç bunu şey de yapmıyoruz. Çok da böyle bu konu üstüne kafa yormuyoruz sanki. Yani aslında şöyle bu genel bir sorun. Biz de onu gördük. Hatta ben buna pandemi etkisi diyorum. Çünkü çocuklar 2000 yılıyla birlikte hepsi eve hapsoldu. Sedanter bir yaşam, hareketsizlik, online eğitim. Şimdi ekrana alıştırdığınız bir çocuk sürekli ekran karşısında. Yani ders dışında işte oyunlar oynuyorlar. Sürekli bilgisayar karşısında, sürekli oturan, evde olan bir çocuk ne yapacak? İşte ekran karşısında ve mutfakta oluyor. Dolayısıyla hareketsiz olan ve çok fazla gıda alan çocuk tabii ki obeziteye doğru gidiyor. Bu çok normal bir şey. Bunu ben mesela takip ettiğim çocuklarda onların büyüme grafikleri var. Gerçekten 2000, 2021 ve 2022'nin bir kısmında yani diyelim ki ortalamanın üzerinde biraz üzerinde giden bir çocuk bu 2 yıl içinde ortalamanın 2 üstüne çıktı. Böyle birden ok gibi kilolar fırlamış yukarıya doğru. Bunu hep gördük. Son okulların açılmasıyla birlikte bunu artık hani normale indiğini de görebiliyorum. Aslında orada bir pandemi etkisi oldu. Yani hareketsiz, sedanter yaşamı olan, sürekli evde olan, spor yapmayan, okuldaki aktivitesini sürdüremeyen çocuklar tabii ki evde işte sürekli börekler, hamurlu yemekler, ev yemekleri yiyerekten kalorilerini aldılar ve kiloya dönüştü. Şimdi eskiye doğru bir dönüş var. Yani bu hareketin artmasıyla birlikte işte birçoğu spora gidiyor. Okuldaki aktivite ve okuldaki daha düzenli beslenme bu işi büyük oranda çözdü. Ama tabii bazı çocuklarda bu biraz kalıcı olmaya da başladı. Oradaki önemli olan nokta şu, tabii ki ebeveynlerin çocuklarına örnek olması. Yani sağlıklı beslenmek, fast food gıdadan uzak durmak, abur cuburlardan uzak durmak, daha çok şu tabirle tencere yemeği tüketmeleri ve işte sebze tüketmeleri, meyve tüketmeleri, hamurlu şeylerden uzak durmaları, hazır gıdalardan uzak durmaları, asitli içeceklerden uzak durmaları çok önemli ve mutlaka 5-6 yaşını dolduran her çocuğun muhakkak aktif bir spor yapması. Çünkü çocukları biz sporla sağlıklı bir yaşama hazırlayabiliriz. Hani hareketsiz olan, işte aldığı kaloriyi yakmayan bir çocuk tabii ki yağlanacak ve daha sağlıksız olacak. Dolayısıyla kalp damar hastalıkları da zaten çocukluk yaşından itibaren başlıyor. Siz eğer çocuğu spora, sağlıklı beslenmeye alıştırmazsınız, aslında o erişkin dönemdeki sağlıksız bedenini oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla sağlıklı beslenmede günde 2-3 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon meyve, fast foodlardan uzak durmak bunlar önemli şeyler ve tabii ki hareketli bir yaşam. Mutlaka açık havada çocuklar yürütülmeli, günde 1-2 saat, mutlaka haftada 2-3 gün 2-3 saat süren antrenmanların olduğu bir spor yapmaları çok kıymetli. Mutlaka çocuklarımıza örnek olmamız lazım. Evet, bu konuda ben sanırım hep doğru yönlendirdiniz beni. Nehir bu konuda benden çok daha iyi besleniyor. Ve kendini kendi yapıyor, o yumurtaları özel yulaflı. Yani böyle protein ağırlıklı beslenip sporcu tarafı da olunca ben bazen utanıyorum. Diyorum ki yani ben onun kadar istikrarlı ve tutarlı değilim. Ama gerçekten hani aile ne kadar çok doğru yönlendirilirse aslında siz hep o yıllarda tabii ki o kadar çok çocuk gördüğünüz için belki o söylemlerinizi unutmuşsunuzdur ama ben hiç unutmuyorum. O doğru yönlendirmeyle gerçekten çok önemli ve onu ekmeğini biz şu an yiyoruz. Yani şöyle tabii gençler ve ergenler gerçekten o konuda daha duyarlı. Hani onlara örnek olunduğu zaman onları artık bir yaşam biçimi haline getiriyorlar. Algıları daha açık. Sağlıklı olmanın faydalarını da gördükçe sürdürme yönünde eğilimleri oluyor. Onları desteklemek lazım, cesaretlendirmek lazım, örnek olmak lazım. Zaten bizim her şeyimiz onlar. Dolayısıyla sağlam bir gelecek için evlatlarımızın da sağlıklı olması bizim önceliğimiz olmalı. Şimdi diğer bir konu da hocam. Şimdi
çok fazla bu konuyla ilgili soru geliyordur mutlaka ama çocukların özellikle bu beslenme alışkanlıkları süresince bir takım şeyleri var, rezistansları var. Ve o rezistansları ilaç kullanımına da yansıyor. Ve dolayısıyla bir şey yaptırırken hep böyle ekran karşısında yaptırmaya alıştığımız bir dönemdeyiz. Ve bir ilaç vermek için bile mutlaka bir uyaranın olması gerekiyor. Öyle pekişmiş çünkü çocuklarda. Bunun için özellikle işte dikkat dağınıklığı çok çalıştığımız bir alan. Ama şöyle bir geri bildirim alıyoruz hep. Diyorlar ki işte hani bu kadar çok dikkat dağınıklığı ilaçları veriyoruz. Buna rağmen işte biraz iştahın azalacağını düşünüyoruz. Biraz daha çocuğun kontrol edilebilir hale geldiğini düşünüyoruz gibi cümleler kuruyor aileler. Ve genellikle de şöyle bir cümleyle karşılaşıyorum. İşte bu ilaçların kullanımı ileriki yaşlarda çocuklarda çok ciddi hani IQ'larında problem olacağıyla ilgili hep geri dönüşler var. Şimdi bir çocuk doktoru olarak evet bir psikiyatrist bunu verdiği zaman anne tatmin olmuyor. Aslında buradaki şeyim çocuk doktorları bu konuda ne düşünüyor? Çünkü şu an asrın gerçekten hastalığı hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı. Tabii. Ve bu konuyla ilgili o geri bildirimlerin hepsinde çocuk doktorlarını daha önemsiyor aileler. Çünkü öyle bir bağ kuruyoruz biz. Ben asla yadırgamıyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu aslında çok önemli bir konu. Biz de kendi pratiğimizde çok yaşıyoruz. Çünkü ilk etapta öyle bir durum olduğunda ilk biz fark ediyoruz onu. Bizler işte psikiyatristlere veya işte psikologlara yönlendiriyoruz. Ve çok ciddi şikayetler geliyor işte ailelerden. Hocam çok hareketli, dikkati eksik, çok kısa sürede odaklanabiliyor. Şimdi bunun çok nedeni var aslında. Fakat baştan beri hani çocuk yetiştirirken gerçekten bu tür şeylere çok dikkat etmek lazım. Bir defa çocuklar biraz doğadan uzaklaştılar. Sürekli dört duvar arasında. Bu nedenle çok insanla ilişkileri olmuyor. Daha çok işte ekranla maalesef zaman geçiriyorlar. Ekran da bence bunların temel nedenlerinden birisi. İşte sosyal hayattan izole olmaları, çok insanla muhatap olmamaları, büyük ailelerin çekirdek aileye dönüşmesi, bütün bunlar beslenme, çevresel faktörler ve belki de ebeveynlerin yaşlanması. Çünkü geç anne baba olmak da bu bağlamda artık yeni verilerle suçlanıyor. İşte D vitamini eksikliği, beslenme şekli, hava kirliliği, bütün bunlar buna zemin hazırlıyor. En çok da aslında çocuklarda işte dikkat eksikliğinin, hiperaktivitenin veya hırçın olmasının, öfkeli olmasının nedeni ekran kullanımının fazla olması. Özellikle bir defa Amerikan Pediatri Akademisi şunu söylüyor. Lütfen diyorlar, yaşamın ilk 2 yılında ki artık bu söylemler 3 yılına kadar olmaya başladı. Çocuklarınız ekrana maruz kalmasın. Yani 0 ekran süresi. Bu çok önemli. Çünkü çocuklar o mekanik ekranın ışık uyarısı altında gerçekten beyin gelişimleri geri kalıyor. Ve sürekli oradaki ışık uyarısını alarak beyin gelişimi, hani beyin 3 boyutlu olarak algılıyor. Siz sürekli onu ekrana hapsettiğiniz zaman ışık uyarıları, hareketli işte çizgi filmler vesaire, bu sefer beyin de o şekilde kendini organize ediyor. Bu da çocuklarda sürekli bir hareket hali, tatminsizlik, bir şeyden çabuk sıkılma. Çünkü ekran sürekli değişiyor, hızlı değişiyor. Evet. Onlar da gerçek hayatı o olarak istiyorlar. O şekilde algılamak istiyorlar. Böylece bir tatminsizlik var, bir uzun süre bir yere odaklanamama var. O yüzden bu ekran süresini mutlaka çözmek lazım. Özellikle yaşamın ilk 3 yılında 0 ekran olması gerekiyor. Mutlaka çocuklar 3 yaşına geldiğinde bir kreş, okul öncesi eğitim almaları gerekiyor. Çocukların muhakkak aileler tarafından daha böyle sınır konması, disipline edilmesi çok önemli. Çünkü şu dönemde en büyük problem sınırsızlık. Yani çocuklara sınır konmuyor, kurallar konmuyor. Dolayısıyla çocuklarda bir tatminsizlik var. Yani çocuklar aslında onları yönlendiren, onları sınırlandıran bir etkenin olması, ebeveynin olması onları daha çok mutlu ediyor.
Ama maalesef günümüzde o yok. Yani sınır ve kural bu bağlamda çok önemli. Mesela bizde hep şunu yaşıyoruz. Hocam bu çocuk ekran olmadan yemek yemiyor. Evet. Şimdi onu şöyle düşünün. Ekran 20-30 yıldır var. Daha önce yoktu. Yani insanlık tarihi boyunca hani işte 300 bin yıl, 400 bin yıllık bir Homo sapiens tarihinde düşündüğünüz zaman ekran var mıydı? Yoktu. Besleniyormuş insanoğlu. Yani dolayısıyla orada bir kaçış noktası aslında. Yani aman işte hemen hızlıca yesin, onun ekran karşısında besleyeyim. Ne yazık ki bu ciddi bir problem. O yüzden mutlaka çocukları beslerken hiçbir şekilde ekran kullanmamak lazım. Duyarlı beslenme modelini uygulamak lazım. Yani çocuğun açlık, tokluk sinyallerini algılayıp onu zorlamadan annelerin ya da besleyen kişinin beslediği kişiyle göz teması kurarak ve yüz ifadesini yani böyle işte aman agresifleşmeden, hırçınlaşmadan, çocuğa baskı yapmadan, öfkelenmeden onu beslemek gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Öyle yaptığınız zaman çocuk yemekle barışık hale geliyor. Eğer çocuğu besleyen anne çocuk yerken yemiyor diye onu zorlarsa, ona baskı yaparsa, annenin yüzü düşerse, mutsuz olursa bu sefer çocuk bebekliğinden itibaren şöyle kodluyor. Mutsuz anne yüzü ve yemek. Mutsuz anne yüzü ve yemek. Bu sefer yemekten nefret eder hale geliyor. Dolayısıyla bu çok komplike bir durum, çok önemli bir durum. Ona mutlaka dikkat etmek lazım. Evet. Yani beslenme anında özellikle çocuklarda birçok öneri yapabiliriz ama belli başlı şeyler şu. Bir defa aile sofrasına oturması gerekiyor beslenme anında. Çocuğun kendisi yemesi gerekiyor. Yani 18 aylık olan bir çocuğun öğününü tamamen kendisinin bitirebilir hale gelmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Ekran kesinlikle kullanılmamalı. Çocuk kendi yemeli, abur cubur asla vermemeli. Yani öğün aralarında diyelim ki sabah 9'a kadar kahvaltı olmalı. Öğlen 12-1 arası öğlen yemeği, öğleden sonra bir ara öğün ve akşam 7 civarı bir akşam yemeği şeklinde planlı bir program olması lazım. Aralarda su dışında hiç abur cubur ya da ek bir şey vermemek lazım ki çocuğun iştahını kesmeyelim. Bunlar önemli şeyler. Bir de beslenme süresini yarım saatle sınırlamak lazım. Yani siz eğer beslenme süresini uzattığınız zaman bu sefer iş oyuna dönüyor. Çocuk kalkıyor, hopluyor, zıplıyor, ortalıkta dolaşıyor, mazeretler üretiyor. Ve inanın bazı aileler hocam diyorlar 1,5 saat sürüyor ve yemiyor. Dolayısıyla orada çocuğu iyi yönetmek, iyi sınırlandırmak lazım. Siz bu kuralları uygulayıp ebeveyn olarak, anne baba olarak tutarlı olursanız, yani birisi kötü polis oluyor, diğeri iyi polis oluyor. Bu sefer çocuk iyi polise sığınıyor. Bu sefer bir tutarsızlık oluşuyor. Diyor ki hangisi doğru? Demek ki bu da oluyor. Dolayısıyla orada her iki ebeveynin orada tutarlı olması, kuralları, koydukları kural ve sınırları ikisinin gözetmesi çok önemli. O zaman başarı ortaya çıkıyor. Bir de zamanı iyi yönetmeyi öğreniyor çocuk. Kesinlikle. Bence. Yani şu anda zamanı iyi kullanamayan çocukların oluşunun nedenini buna bağlıyorum ben de. Evet. Şimdi en son olarak hocam benim özellikle anne sütüyle ilgili hep çok sizinle çok kez program yaptık ve hep çok konuştuk ama yine birlik kirliliği olmasın diye bunu tekrar sormak istiyorum. Çünkü anne sütünde de plastikle ilgili bir şey olduğu ve hani söylenilen gibi çocuğa çok iyi olmadığıyla ilgili böyle sosyal medyada birlik kirliliği var ve ara ara da önüme düşüyor. Bu konuda isterseniz çok önemsiyorsunuz biliyorum. Bence bir annenin bir bebeğiyle kurduğu en güzel bağ ki bugün bana onu yaşattınız. O yıllara geri döndür çünkü. Çok insanı mutlu eden, motive eden de bir şey. Bunun gerçeklik payı nedir? Yani böyle bir şey var mı? Şimdi aslında şöyle düşünmek lazım. Anne sütü gerçekten muhteşem, mucizevi bir gıda. Olağanüstü bir gıda. Yani şu anda endüstride bu özellikle bir sıvının, bir bebek besinin üretilmesi mümkün değil. Anne sütü yaşayan canlı bir organ gibi düşünün. İçindeki immünglobulinler, hücreler, proteinler, karbonhidratlar, esansiyel yağ asitleri, yani muhteşem bir bileşim, mükemmel bir bileşim. Anne sütü bir defa ilk 6 ay sadece anne sütü verilmeli. Su dahi verilmemeli. Bakın bu çok önemli ve bir anne çok rahat 2-3 bebeğini besleyebilir. Şimdi
bu kadar önemli olan, bu kadar muhteşem bir gıdadan bebekleri mahrum etmek doğru değil. Bir defa emziren anne kanserden korunuyor, meme kanserinden korunuyor, yumurtalık kanserinden korunuyor. Bu çok önemli. Anneyi diyabetten koruyor, fazla kilolardan kurtarıyor, hipertansiyondan koruyor anneyi. Çok önemli. Anne o şekilde gebelikte aldığı kiloları o takip eden 2-3 ay içinde hızla vermesine sebep oluyor, yardımcı oluyor. Şimdi anne sütü bebekleri nasıl koruyor? Bebekleri bir zırh gibi koruyor. Çünkü anne sütündeki o antikorlar, o muhteşem maddeler bebeği hastalıklara karşı koruyor. Yine hipertansiyona, diyabete, obeziteye karşı koruyor, astıma karşı koruyor, alerjik hastalıklara karşı koruyor. Hatta anne sütünde bulunan mikroRNA'lar çocukta oluşan DNA hasarlarını, kırıklarını düzeltip lösemiye ve kansere karşı koruyor bebeği. Bu kadar muazzam bir gıdanın bu şekilde bu bilgilerle kirletilmesi doğru değil. Yani elbette annenin beslenmesindeki bir takım, hani anne eğer sağlıklı beslenmiyorsa, doğal beslenmiyorsa, dikkat etmiyorsa tabii ki bir takım maddeler süte geçebilir. Ama o geçen maddelerin bebeğe zarar verecek boyutta olmadığı apaçık ortada. O konuda birçok çalışma var. Dolayısıyla hiçbir annemizin ona kulak asmaması, şunu yapması gerekiyor: beslenmesini düzenlesin. Doğal beslensin, sağlıklı beslensin, katkılı gıdalar tüketmesin. Zaten bu şekilde otomatikman kendi sütü de sağlıklı hale geliyor. Ve ilk 6 ay bebeğini sadece anne sütüyle beslesin. 6. ayla birlikte bebek 180 günlük olduktan sonra da anne sütü artı tamamlayıcı beslenmeyle 2 yaşına kadar devam etsin. Hatta son yıllarda bebek emmek istiyorsa deniyor ki 2,5 yaşına kadar çok rahat bebeğinizi emzirebilirsiniz. Evet, bu konuya da açıklık getirmiş olmaktan ayrıca mutluluk duydum. Çünkü böyle kirli bilgiler bazen birinin bile şey olsa bence etkilerse insan üzülüyor. Üzülüyor, evet. Hocam program bitti. O kadar güzel böyle geçmişi beni götürerek ve siz bugün bana terapi yapmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bu kadar yoğunluğunuzda gerçekten biliyorum çok yoğunsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Nazik her zaman bekliyorum sizi, biliyorsunuz. Biz sizin anlatacağınız bizim için o kadar çok konu var ki ve aileler de çok seviyor sizi, biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.